Efendim Edirne Kapı'dayız. Grubumuzla beraber Edirne Kapı turu için geldik. Bundan bir 7-8 ay önce kapının iç tarafına o gördüğünüz metal paravanlar konuldu. Biz de sevindik. Yapı restore edilecek diye. Çünkü kapı çöktükçe çöküyor, gittikçe gidiyor. Sonra tabii ben bu kapıyı anlatmak zorundayım grubuma. Orası metal paravanlarla kaplı. Ben sanıyorum bu tarafta kaplı, restore ediliyor. Sonra dedim ki gruba yürüyün öbür tarafa dönelim. Öbür taraftan uzun bir böyle U çizdik. Buraya geldik. Abi baktık burada paravan yok. Hayır, arka tarafın kapanması çok güzel olmuş. Sarhoş yatağına dönmüş burası. Evsiz, barksız, sarhoşlar, gece çekenler, battaniyeleri görüyorsunuz. Bir gelin. Manzara 10 numara, ben size söyleyeyim yani. Rüzgar almıyor, mis gibi. Yani yazın serin, kışın ılık. Bundan güzel ev mi var? Bir güzel sermişler, yatıyorlar. Normalde şu paravan yokken millet en azından gelip geçiyordu. Böyle bir barınma durumu söz konusu değildi. Çok üzücü. Bakın yetkililere bir kez daha sesleniyorum. Burası Edirne Kapı. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden 3 gün sonra ilk cuma günü sabah ordusuyla atının sırtında Akşemseddin'le beraber girdiği kapı. Bakın bütün kapılar leşe dönebilir. Bu kapı dönemez. Bu kapı bizim saltanat kapımız. Osmanlı'nın 1 numaralı kapısı. Osmanlı'yı seviyoruz. Aman Fatih Sultan Mehmet'imiz, geçin bunları. Fatih gerçekten sever. Şu kapıyı restore eder. Ayağa kaldırır. Bu bugünlük, dünlük bir olay değil, ben size söyleyeyim. Bu kapı 20 yıldır mezbele. 20 yıldır leş gibi. Ya yapın artık ya. Yapın. Biz de kurtulalım. Siz de kurtulun. Yani buralar yakışmıyor. Bize yakışmıyor ya. Şuna bakın ya. Gördünüz mü? Kaç yüzyıllık su künkü. Kırıldı, parça parça oldu. Çatladığında haber yapmıştım gidiyor diye. Gitmiş, kırılmış. Yok, bunun yenisini yapsanız ne olur? Tarihi, orijinali önemli. Bunları korumamız lazım. Buralar sarhoş yatağı olmamalı. Fatih Sultan Mehmet mezarından kalksa, atla ihtişamla girdiği kapının bu halini görse ne derdi? Bize torunlarımız der miydi? Bakın şu gördüğünüz açıklık Adnan Menderes döneminde cadde yapılırken yıktırılan kısım. Yani bugün günümüzün Edirne Kapısı bu. Yıktırıldı ve böyle modern bir Edirne Kapı oldu. Arabalar giriyor çıkıyor. Halbuki tarihi 1955 yılına kadar tarihi Edirne Kapı, şehre insanların girip çıktığı Edirne Kapı neresiydi? Şimdi sizi oraya doğru götürüyorum. Manzarayı göreceksiniz, kahrolacaksınız ya. Sabah bir grubum vardı, buradaydım ben. Vallahi sarhoş yatağı. Yataklar duruyor, şişeler duruyor. Yani arka tarafını kapatarak arkadaşlara mis gibi ev yapmışız. Orada duruyorlar ama olur mu? Ya restore et ya da etmiyorsan, bekliyorsan sağlam koru. Bakın bana ne anladı? Devam ki dayı. Evet, şekil bir ayı herkes görüyor. Canlı gördünüz. Vallahi benim vazifem getirmek. Her gün şuraya 2 grup gelse yerli yabancı gezmeye burada barınamazlar. Ama suç bizde. Suç sorumlularda. Sen oranın, bu kapının arkasını kapat. Önünü açık bırak. Mis gibi ev. Ben de evsiz barksız olsam ben de gelir burada yatarım. Olmaz yani böyle bir şey. Şimdi gelin sizinle beraber bu kapıyı uzun bir konuşalım. Şimdi bakın efendim, vallahi üzüldüm ya. 6 ay evvel şu arkadaki saçlar konuldu. Tabii biz de gruplarla geliyoruz. Sanıyoruz ki ön tarafa da saçlar konuldu. Restorasyon öncesi, hani korumaya alındı. Taşlar düşüyor ya. Ben öyle sandım. Bugün geldiğimde dedim ki ya bir dakika. Ben dedim bir ön tarafa dolanayım. Grupla dolandık şu an size yaptığımız gibi. Abi baktım bu tarafa açık. Çok komik bir şey yani. Oradan kapat, buradan aç. İçeriye bakın. Çift taraflı yataklar mataklar. O gördüğünüz yatakların olduğu yer Yeniçerilerin, kapıda nöbet bekleyen Yeniçerilerin zaman zaman oturup istirahat ettikleri yerlerdi. Oturup istirahat ettiği yer şimdi böyle bir pozisyonda. Çok acı. Gelin yakından bakalım. Ya Fatih Sultan Mehmet
İstanbul hangi gün fethedilmişti? Cuma. Hayır. Hemen Salı, Cuma salı. mübarek gün diye atıyorsunuz. Salı günü fethedildi İstanbul. Kopya çekin şuradan. İstanbul Salı günü fethedildi. Salı günü sabah. Hani birileri der ya salı sallanır. Vallahi salı bizde sallanmıyor. Gayet mübarek bir gün yani. Salı sabah Edirne kapı ile bu kapı, az ileride Topkapı var. Bu iki kapının arasındaki sur yıkıntılarından Fatih sürünerek şehre girmiştir askerleriyle. Ve 3 gün sonra yani Cuma günü ordusuyla bir daha dışarı çıkmıştır. Törenle bu kez beyaz atının sırtında bu şekilde, yanında da Akşemseddin Hazretleri, hani ressam Zonaro'nun bir tablosu var, bilir misiniz? Evet. Fatih'in böyle İstanbul'a giriş tablosu. O tabloda, evet, tebrik ediyorum, yanına da kendisini koymuş. İyi, güzel bilenler var. Bu tabloyu iki ressam çizmiş bugüne kadar. Biri Zonaro, bir tanesi de ressam Hasan Rıza. İkisi de kenardaki Yeniçeri'yi kendi yüzleri olarak yapmışlar. Herkes istiyor orada olmak. Siz istemez miydiniz? O karede yer almayı, Nimel Ceyş, ne güzel asker dedi Efendimiz Aleyhisselam'ın kişilerden olmayı. Ve o gün Cuma günü sabah ordu, Fatih ve Akşemseddin Hazretleri önde buradan içeri girdiler. Mesela bu kapıyı konuşurken Fatih'e hayranlığım kat be kat artıyor. Neden? Şimdi mesela biz Fatih Sultan Mehmet olsaydık, İstanbul'u kuşatmışız, almak istiyoruz. Şunu hayal ederdik herhalde. Var ya, şu şehri bir alacağım. Roma İmparatoru Konstantinlerin, Justinianus'ların girip çıktığı o kapıdan şan ve şöhretle, şerefle ben gireceğim. Konstantinlerin girdiği çıktığı kapı az ileride, yani Yedikulehisar'ın şu an içinde kalan altın kapı. Roma İmparatorluğu şehre girip çıkmak için öyle bir kapı yaptırmışlar kendilerine. Bu kapı o kapının yanında inanın kümes kapısı gibi kalır. O kadar mütevazi bu. Fatih ne yapıyor? O kapının arkasını duvarlarla ördürüp Yedikulehisar'ı yapıyor, iptal ediyor ve yerine bu kapıyı seçiyor. Bu kapı da var, Roma'dan kalma bir kapı. Bundan sonra Osmanlı'nın, bizim saltanat kapımız budur diyor. Yani Osmanlı'da bir padişah öldü mü, yerine oğlu, yeğeni, akrabası biri mi geçecek? Yeni padişah tahta geçtiğinin ilk Cuma günü Topkapı Sarayı'ndan sabah, Cuma günü sabah saltanat kayığına biner. Hani sepetçiler kasrı var ya Topkapı Sarayı'nın Haliç'e bakan ağzında. Oradan Haliç'e girer. Haliç'te boydan boya ilerler. Tam Eyüp iskelesinde iner. Oradan yayan Eyüp Sultan Hazretleri'nin huzuruna çıkar. Eyüp Sultan Hazretleri huzurunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kılıcını kuşanır. Adaletli, dürüst bir yönetici olmaya söz verir. Niye Eyüp Sultan? Peygamberimizi İstanbul'da kim temsil ediyor? Eyüp Sultan. Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri. Bundan dolayı. Sonra ne yapar padişah? Tekrar oradan kayığına atlayıp kayıkla Topkapı Sarayı'na mı döner? Hayır. Oradan bu kez ata biner. Eyüp Sultan Camii avlusunda binek taşı var, hala duruyor. Oradan ata biner. At sırtında. Eyüp surların dışında mı, içinde mi? Dışında. Çok güzel, dışında. Harikasınız. Surların dışında. Sur dışından at sırtında kortejiyle gelir tam buraya ve buradan içeri doğru girer. Yani Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan Vahidettin'e kadar bütün Osmanlı padişahları bu kapıdan içeri at sırtında girdiler. Yetmez mi? Ama şu an sarhoş yatar. Bu üstteki hitabe nedir hocam? Kitabı o günlerden kalma Fatih Sultan Mehmet'in Edirne kapısının kapı kitabesi. Evet. Ve bu gördüğümüz kapıda aslında çok dikkat çeken detaylar var. Çok şanslıyız. Biz genelde gruplarla buraya sabahtan geliriz. Sabahtan gelince tabii güneş oradan doğuyor, buradan batıyor. Biz geldiğimizde güneş oradan vurduğu için burası karanlıkta oluyor, göremiyoruz. Çok şanslısınız. Öğleden sonra gün buradan batacak, güneş orada ve direkt ışıklar kapıya vuruyor. Kapıda müthiş detaylar görmektesiniz. İyi bakın. Kapının sağ kenarında bir tane makas var. Sağda. Evet, gözüküyor. Gördük mü makası? Gözüküyor. Yukarı doğru çıkın. Orada alemler, bayraklar, 2 tane servi. Ortaya doğru gelip 2 tane kılıç. Kılıçların kabzaları var bakın. Böyle geliyor. Nedir bunlar? Bunlar bu kapıda nöbet bekleyen Yeniçeri ortalarının, Osmanlı'da orta denirdi. Biz bugün bölük diyoruz. Yeniçeri bölüklerinin sembolleri, amblemleri. Yani Yeniçeriler burada 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi burada nöbet bekliyorlar. Yani 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırılana kadar burada beklediler. Beklerken her bölük kendi saatinde, vaktinde bekliyor. Beklerken canları sıkılıyor, bellerinden kamayı çekiyorlar. Kendi bölüklerin amblemlerini buralara kazımışlar. Güzel, iyi. İyi de dikkatle bakın o amblemlere bir daha. Birileri o amblemlere vura
onları yok etmeye çalışmış. Evet. Gördünüz mü? İnce ince. Sebep, cevap 1826. Vakayı Hayriye. Yeniçeri Ocağı, Osmanlı'nın göz bebeği bu ordu maalesef sonradan bozuldu. Ocak, Yeniçeri Ocağı'nın simgesi. Ocak. Ocak devlet içindir. Hep böyle denirdi. Sonra bunlar bozulunca devlet ocak içindir demeye başladılar. Yani millet, toplum, devlet kim için var? Asker için var. Olur mu öyle şey? Asker devlete ve halka hizmet için vardır. Bunların bazıları o kadar yozlaştılar ki, affedersiniz, İstanbul'un böyle varoş bir mahallesine girip oradaki bir garibanın evinin kapısını zorlayıp genç kızını kışlaya kaçıracak kadar. Yani milletin namusunu koruyacakken milletin namusuna göz dikmek. Yani iyice iğrenç bir hale geldiler. Tabii halkın gözünde bu doldu. 1826 2. Mahmut yeter artık deyince bütün halk da padişahın arkasına geçti ve Yeniçerilere savaş açtılar. Dünya tarihinde tektir. Halk kendi ordusuna savaş açmıştır. Çünkü ordu olmaktan çıkmış. Silah elinde diye durmadan darbe yapıyorlar kafalarına göre. Durmadan darbe. Ve halk Yeniçeri Ocağı'na alt etmiştir. İndirmiştir. Halk Yeniçerilerden o kadar gına gelmiş. Bakın arkanız Edirne Kapı Mezarlığı. Bu mezarlığın içinde birkaç sene evvel akademik bir çalışma yapıldı. 12-13 tane Yeniçeri mezar taşı ancak bulundu. Binlerce kalpaklı Yeniçeri mezar taşı var. Ne oldu? Halk o galeyanla giriyorlar mezarlıklara, ellerini alıyorlar, kazma, kürek, balta, bütün Yeniçeri mezar taşlarını parça parça buluyorlar. Düşünün, bu 1826'da oluyor. Ellerini alıyorlar, balta, ne bileyim işte, çekiç, şu bu, tırmanıyorlar buralara, amblemlerine vura yok etmeye çalışıyorlar. Düşünün yani. Genç Osman vakası, 3. Selim'i öldürtmeleri, 3. Ahmet ve Nevşehirli'yi indirmeleri. Meşhur bir şair o dönemde bir şiir yazıyor. Yeniçerilerin isyanına kazan kaldırıyor. O kadar çok kazanla oynadılar ki sonunda kazan devrildi, ocağı söndürdü diyor. Ocak, Yeniçeri Ocağı. Ama üzücü olan hadise şu. Bakın az önce içinden geçtik, gördünüz değil mi? Orada 4-5 tane içiyorlar, şarkılar, naralar ve yaptıkları yer. Aylar önce burada bir yayın yaptım. Bu daha yeni çatlamıştı o zaman. Bu ne? Su kürkü. Burada nöbet bekleyen Yeniçeriler bu kürkleri dolduruyorlardı. Uçlarında çeşme, kurna yerleri var. Burası İstanbul'a insanların girdiği çıktığı yer. Kervanlar giriyor çıkıyor. Burası çok ciddi bir sirkülasyon var tarihte. Tabi yoldan gelen insanlar ne olur? Bir, kirli olur. İki, tozlu, susuz olur. Buradan su içiyorlardı. Nöbet bekleyen Yeniçeriler bunları dolduruyorlardı devamlı. Soğuk ve dolu tutuyorlardı. Çatlamıştı, bakın bu gidiyor dedim, şimdi kırılmış. Yani biz yok Osmanlı'yı seviyoruz, Osmanlı'yı beğeniyoruz, ecdat diyoruz. Ya geçin bunları. Sen Fatih'in atıyla şehri fethettiği kapıya böyle bakıyorsan kimse ben Osmanlı'yı seviyorum ve Osmanlı'nın peşindeyim falan demesin yani. Kocaman bir yalan söyleniyor. Başka hiçbir şey değil. Bir Fransız Napolyon Bonaparte denilen darbeci askerin ta bilmem ne adalarındaki kemiklerini getirdi. Kemikler bugün Paris'te El Envalid Sarayı'nda bilmem kaç yüz euro ile girilecek bir şekilde özel korunuyor. Düşünün kemikleri. Bu adamların darbeci subayı, yani hiç sevilmeyen adam. Christoph Kolomb'un kemikleri İspanya'da baktığınız zaman Sevilla Kilisesi'nin içinde özel muhafaza ediliyor. Fatih Akşemseddin'e girdiği yer sarhoş yer. Bundan ders çıkarmak zorundayız. Vallahi başımıza taş yağar. Utanç verici bir hadise. Acilen restore edilmeli, temizlenmeli, ışıklandırılmalı. Leş gibi her yer idrar kokuyor ya. Bu bize yakışmıyor. Fatih mezardan kalksa şu manzarayı görse ne yapar? Suratımıza tükürür. En kibarıyla. Torunum falan değilsiniz der. Aklımızı başımıza almanın zamanı geldi, geçiyor.